Merhaba arkadaşlar, ben Babakaro. Tekrardan yepyeni bir videoda sizinle birlikteyim. Bir güncelleme gelmiş. Bu güncellemede gerçekten neler var? Hepsini beraber inceleyeceğiz. Galiba çok önemli gerçekten. Yani o yüzden arkadaşlar bunu yavaş yavaş okuyacağız ve anlamaya çalışacağız. Ama bu videoyu da bir 250 beğeni atalım abi. En azından 250 beğeni, 300 beğeniyi geçsin daha. Bizim de yüzümüz gülsün değil mi bu saçlarla birlikte? Geçelim. Arkadaşlar güncelleme zaten adı bellidir. 1.1.04 bereketli bahar. Diyor ki merhaba vali 27.02.2026'da geliyor bu güncelleme ve bu bahar etkinliği yani sürümüne güncellemeyi planlıyoruz. Bu güncelleme 3 saat oyunumuz kapalı oluyor. Peki burada neler vardır? Bunları hepsini beraber inceleyeceğiz. Çiçek kokularıyla dolu çaylarda da gezin ve etrafı saran bereketli bahar manzaralarının tadını çıkart. Birincisi, bahçeye çıkalım. Avluya yenilenmek ve baharın keyfini, sürprizini keşfetmek için bahçe kürekleri topla. Arkadaşlar, şimdi iki etkinliğimiz var. Biri 35 tane altın kafa etkinliği ki 7K cevher istiyor. Bu o değildir. Bu ikinci altın kafa etkinliğidir. Yani 30 tane altın kafa, her altın kafa 1K cevher değerindedir. Bu etkinlikte aslında taslakları almak, hızlandırmaları almak veya tam materyalleri almak çok daha mantıklıdır. O yüzden bu 35 altın kafa etkinliği değildir. Barbar istilası zaten biliyorsunuz. İstila görevlerini tamamlayarak ticari konseyinin malzemelerini kurtarıyoruz. Malzemeyi kurtaracağız arkadaşlar. Çok da önemli bir etkinlik değildir aslında. Balıkçının kısmeti. Olta çantanı kap. Dağlarını altından muhteşem ödülleri seni bekliyor. Ya balık tutuyoruz suyun içinde, zaten bu etkinlik vardır. Uzun süredir vardır. Yine de aynı şekilde bu etkinlik gelmiştir. Kavun pazarı gelmiştir. Kavun pazarı aslında en önemli kısımlardan birisidir. Kavun pazarı benim gibi farm hesapları fazla olan bir oyuncunun gerçekten mükemmeldir. Hatta eski oyuncular veya yeni oyunculardan fark etmez. Çok fazla kaynak, çok fazla ödüller vardır burada. Ve bu kavun pazarı herkese gerçekten çok iyi, yani ilaç gibi geliyor. Malzemeleri kuru. İkmal malzemeleri güvenli şekilde kuyuya ulaştır. Vatandaşların mallarını kuru. Ya bir tane eşek çıkıyor abi, geziyorsunuz onu kuruyacaksınız, malzemeleri kuru. O da çok iyi bir etkinliktir büyük ihtimal. İnşallah bu malzeme kuru geldiği zamanlardan da 35 kafa etkinliğine geliyor. Ama bu sefer böyle geldiğini biraz merak ettim ben de. Ve yine de ben söyleyeyim, yani size elinizde bir 7K cevher olsa çok mantıklı oluyor aslında. Çünkü 7K cevher ya 35 kafa etkinliği de gelebiliyor arkadaşlar. Gücün zirvesi geldi. Güç kazanarak yepyeni bir şehir teması. Tabii ki gücün zirvesi bu sefer de gücün zirvesi %20 piyade savunmasıdır. Teması da oldukça sağlam ve güzeldir gerçekten. Size bunu söyleyeyim. 40 milyon güç basarsınız arkadaşlar. 40 milyonun altında bu temayı alması, eğer ki ilk 10'a kalırsınız tabii ki alacaksınız. Yoksa 40 milyonun altında almanız mümkün değildir. Bunu biliyorsunuz zaten. İlk 10'da 40 milyon da bitirmesi alacaksınız. Ama ilk 10'da değilseniz, 40 milyon değilseniz olamaz arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Solmuş zirve nişanı eklendi. Takas dönemi boyunca zirve nişanlarını sölmüş zirve nişanlarını dönüştürebilir ve bunları geri dönüş klasik şehir temalarıyla takas edebilirsiniz. Bu şehir temaları değiştiriyoruz ya. Bunlar da çok da bir önemli bir şey değildir. Mesela bir piyadenin temasını seviyorsunuz. Onu direkt bir süvari tema ile mesela değiştirebiliyorsunuz. Çok da önemli bir şey değildir aslında. Sadece rengi, yani çerçevesi güzel. Yani buff'ı değiştiremezsiniz arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Etkinlik sırasında şimdi bitir özelliği sınırlı bir süre kullanabilecek kıtaların ettikten hızlandırmaları hızlıca kullanmak için şimdi bitir düğmesine dokunabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Ve burada etkinlik takviminde bakarak ayrıntıları programı görebilirsiniz. Bazı etkinlikler sadece tüm krallıklara en az 21 gündür mevcut olan bölgeleri için etkin olacak. Yani eğer ki krallığınız 21 günlük değilse, gücün zirvesi gelse bile size yetişmez. Bu etkinlikler, bir sürü etkinlikler, yani birçok etkinliği size yetişmez. Örnek veriyorum, bazı etkinlikler gerçekten gelemiyor. Kayıp Krallık ve Fetih Sezon değişikleri. Truvan'ın şarkısının hikayesi fetih sezonu için iyileştirildi. Tamam. Kurucuyu değiştirmek için sezon başına toplam 2 tane olacak şekilde bir ek hak akıllandı. Haklar kayıtlarının ilerlemesine bağlı olarak açılırdır. Bir koruyucuyu seçtikten sonra diğer koruyucuların kuşatmaları, bunlar bir önemi değildir. Poseidon'un şiddeti dağlar pasif etkisini düzenledi. Saatak dağların bir temel, tamam, bunlar bufflardır arkadaşlar, değişmiştir. Ve buradan bir şey değildir, yani çok önemli bir şey değildir aslında. Serbest Savaş Fetih sezonunun hikayesi artık mini sezon modu için mevcut. Tamam, bunlar da önemli değildir. Burada önemli olan budur arkadaşlar.
Fetih sezonda Erdem Puan'ın dükkanını öncü kahraman marşı Fetih sezonu hikayesi için mevcut. Erdem Puan'ın dükkanında Erdem Puan sikelerinin dolumu karşılamaları ile takas etmek için kullanabilirsiniz. Erdem Puan ne anlama geliyor? Fetih sezondaki oyuncular artık Erdem Puan'ı alabiliyoruz. Yani Erdem Puan burada hesabımıza geliyor. Mesela ben bir KVK'da 16 milyon Erdem Puan'ı kazandım. Burada direkt KVK'mızda arkadaşlar burada Erdem Puan dükkanı geliyor ve orada bunları takas edebiliyoruz arkadaşlar. Bunun takas ettikten sonra da bazı şeyler tabii ki değişecek, size söyleyeceğim şimdi. Erdem Puan'ın dükkanında dolum karşılama hastanede ağır yaralı kıtaları anında iyileştirir. Bu ne anlama geliyor? Şimdi burada biz hastanemiz doldu. Örnek veriyorum böyledir, tamam mı? Burada sadece kaynakla iyileştirebiliyoruz. Erdem puanımız olduğu halde burada hiç kaynak harcamadan, hızlandırma harcamadan direkt şimdi bitir iyileştirebiliyoruz arkadaşlar. Bunu benzer oyunlardan, tabii ki Lilith'in benzer oyunu Call of Dragons'tadır. Vardır arkadaşlar. Çok tatlı, çok da güzel bir şeydir aslında. Ama çok fazla bir sayıda beklemeyin yani. Çok fazla bir önemi yoktur aslında. Çok da bir fazla bir şey veremiyor bize. 10.000 bak, 10.000 bir seviye bir ağır yaralı ek bir erdem puan kazanır. 10.000 bir seviye birim öldürmek 2 erdem. Bir 10.000 ağır yaralı bir seviye dost birim bir erdem puanı kazandırır arkadaşlar. Çok fazla bir puan yoktur yani. İyileştirme. Kuyruk yönetim plan iyileştirdi. Kuyruk ne anlama geliyor? Burada kuyruklarımız vardır arkadaşlar. Yani şehirde bakın. Buradaydı lan. Burada kuyruk. Bak burada kuyruklar vardır arkadaşlar. Bunlar iyileştirilmiş yani. Burada tek budur yani. Ben size söyleyeyim. Yine de buraya gelelim. Kuyruk ayrıları eklendi. Vali artık açılmış kuyrukları gezebilir, gizleyebilir veya gösterebilir. Malzeme üretimi, teçhizat edini, kristal teknolojisi ve araştırma ve kristal maden üretimi olmak üzere 4 kuyruk eklendi. Burada mesela arkadaşlar bu kuyrukta şey yok. Bakın gördüğünüz gibi mesela bu yoktur arkadaşlar. Demirci yoktur. Demirci buraya eklendi. 4-5 tane daha şey eklenmiştir arkadaşlar. Burada sadece koçbaşılar falan filan görüyoruz. Ama onlar eklenmemiştir. Ama bundan sonrası mesela KVK teknolojisi orada yoktur. Bak bu kuyrukta KVK teknolojisi mesela yoktur. Onlar eklenmiştir. Aslında bu çok güzel bir şeydir. Ben de sevdim. Sağlam bir şey yapmışlar arkadaşlar. Ben size bunu söyleyeyim. Ondan sonrası denge iyileştirmesi için bazı yetenek etkileri ve teçhizat yazıtları ayarlandı. Bu çok önemli. Bu ne anlama geliyor? Ben size söyleyeyim. Artık alınan beceri hasar azaltma etkisi, alınan beceri combo saldırı darbe hasarı azaltma hasarında azalma olacak değiştirildi. Bu değişken bir parçası olarak belirli combo saldırı ve darbe hasar yetenekleri güçlendirildi. Yani bu düzenleme yalnızca ikinci sezon ve sonrası geliyor. Şimdi bazı komutanlarımız arkadaşlar size söyleyeyim. Mesela örnek veriyorum Santuzu. Santuzu'nun becerileri nasıldır? Darbe hasarı. Yani Santuzu darbe hasarı. Ve Arthur Pendragon combo hasarıdır arkadaşlar ve burada combo vardır. Yani buradaki becerilerimiz arkadaşlar birçoğu değişecek arkadaşlar. Yani bu ne anlama geliyor? Bizim komutanlarımız vardı. Örnek veriyorum. Bu komutanlardan hangisilerden bahsedebiliyoruz? Mesela Kinshi. Kinshi beceri hasarıdır. Tamam mı? Veya hatta mesela örnek veriyorum Guanyu beceri hasarıdır. Veya hatta Scipio mesela beceri hasarıdır. Ragnar Prime yine de beceri hasarıdır arkadaşlar. Bunlar beceri üzerine yani. Beceri üzerine yani komutanlar. Beceri hasarı vardır. Darbe hasarı veya hatta combo hasarı değildir. Bunların arkadaşlar yani çok daha fazla combo hasar komutanları gerçekten çok daha fazla bunlara şey veriyordu. Ne derler? Hasar veriyordu. Yani artık Ragnar Scipio havada uçuyor. Yani sanki bir KYK1 değil Santuzu değil Sarka'yı vuruyoruz yani öyle bir şekilde. O yüzden bu çok acı vericiydi ve burada artık yani komboların veya hatta diğer komutanların yetenek ağaçları değiştirecek. Değiştirilmesi mesela burada böyle bir şey söyleyeyim. Buradan mesela tamam mı? Hanedan Kalkani. Bu komutanın kıtasını aldığı her türden beceri, combo saldırı, darbe hasarının %6 azalıyor. Yani bu tarz komutanlarımıza artık yetenek ağaçlarımız değişecek. Yani beceri hasarları mesela sadece alınan beceri hasarı %6 azaltıyor ya. Bu artık alınan beceri hasarı, darbe hasarı, combo hasarı azaltıyor. Yani artık Lioche'miz, Baik'imiz, örnek veriyorum Santuz'umuz, örnek veriyorum Arthur Pendragon'umuz, Akelius'umuz eski komutanlara o kadar güç veremiyor. Yani kombolar ve darbe hasarları aslında bir tık daha nerf yedi buradan. Seyrek dizilişi bu komutan kıtasını aldığı her türden beceri, combo, saldırı, darbe hasarı %9 azalıyor. Ve bu şekilde bazı komutanlarımız daha güçlü olacak, bazı komutanlarımız güçlü olacak.
tekrardan büyük ihtimal Ragnar Scipio yine de bir piyade olarak 3 kıta yani meta'ya dönebiliyor. Çünkü ben kendim de mesela bir piyade olarak Ragnar Scipio bir öncekiler KYK'lar yani bir önceki KYK'larımda çok daha mutluydum ama artık yoktum ve bu gerçekten çok kötüydü. O yüzden birçok yetenek ağacı değişecek burada ve gördüğünüz gibi bu yetenek ağaçların hepsini teker teker buradan söylemişlerdir arkadaşlar. Bunlar gerçekten çok çok önemlidir. Geri kalan birkaç tane şey daha vardır. Ee, e, evet. Tamam, bunları söyledik. Bu altın kafa etkinlikleri söyledik. Mesela buradan arkadaşlar Çaydıran bunun kullanan komutan kıtası aldığı her turdan beceri, combo saldırı, darbe hasarı mesela %3 azaltıyor. Uygulanabilir artırmak için strateji fırtınası fetih sezonu hikayesindeki belli stratejili etkileri ayarlandı. Bu etkiler vahşi taarruz, fethedilmeye ve tahrip stratejileri içerir. Oyun içindeki gerçek etkileri için lütfen hikayene bak. Otomatik barış kuruma iyileştirildi. Otomatik barış kurulmaya katılan kıtalar artık diğer valilerin tarafından saldırılan barbar kıtalardan kaçınacaktır. Yani şimdi bu ne anlama geliyor? Biz otomatik barbar kesiyoruz. Tamam mı? Otomatik barbar kesiyoruz. Bir anda birisi de geliyor onu vuruyor. Tamam mı? Vurduğunda bizim kıtalarımız geri dönüyordu. Artık bu ayarlandı. Yani görürse otomatik barış kurumada görürse ki başka birisi bu komutan bu barbara vuruyor. Artık bizim kıtalarımız tekrardan geri dönmüyor. Başka bir komutana geçecek. Stratejik görünüm kontrolü iyileştirdi. Tüt ve sürüklü ve hızlı komut kontrolleri artık riyonlarla etkileşme giremeyecek. Tamam. Dinleme özelliği iyileştirildi. Son 24 saat içinde 8 saat savaş öfkesi bitirdiğinde geçmiş savaş öfkesi dönemlerini görüntüleme ve sonraki savaşlarda daha iyi planlama olarak tanıyan yeni bir görüntüleme sekmesi kullanabilir hale gelecek. Bu özellik için Oncun değinimi öncelikle seçili krallıklarda kullanabiliyoruz. Arkadaşlar aslında güncelleme ne kadar faydalı oldu? Ben size söyleyeyim. Bu benim için çok iyidir aslında. Yani herkes için bence çok iyidir. Birçok kişi Hugo Bing'i artık geride bıraktı. Yani ben dahil olmak üzere gerçekten Hugo Bing'i geri bıraktım yani. Çünkü rapor alamıyordum. Ragnar rapor alamıyordum. Scipio'da rapor alamıyordum. Çünkü artık çok güçlü komutanlarım var. Santuz'u var. Baiki var. Kinshi var. Örnek veriyorum. Kinshi beceri hasarı tabii ki. Geri kalanı mesela Arthur Pendragon Achilleus'um var. Bu kıtalar gerçekten çok güçlüydü. Hayvan gibi herifler vuruyordu ve neredeyse ben 3 kıtaya 1 milyar 100 milyon KP kastım. Yani diğer 2 kıtam gerçekten benim canımı yakıyordu. Yani bundan harici hiçbir şey yoktu. Artık mesela Arthur Pendragonlar, artık Scipio'lar ve bunlar yetenek ağaçları ile çok daha güzel olacaklar bence. Bu tarz komutanlar artık tekrardan meta'ya bile geri dönebilir. Aslında Ragnar Scipio hala da metada kalmış olabilir yani bu alemde. Tabii ki kalıyorlar. 7 kıta olan oyuncu kesinlikle Ragnar Scipio kullanıyor ama bundan sonrası daha sık bir şekilde bu tarz komutanlar tekrardan geri dönecek. Ve ben hala da kullanıyordum. Kullanma sebebim de yazıtlarım yetmiyordu arkadaşlar. Bunlar için iyidir. Yeni etkinlikler de çok sağlamdır. Yine de söylüyorum 35 kafa etkinliği olmayabilir ama olabilir de. Yani burada malzemeleri kuru biraz şey yaptı. Beni tedirginleştirdi çünkü 7 cevheri kesinlikle cebinizde koyun arkadaşlar. Bir 30K'da eylem puanı olursa aslında çok çok iyi olacak. Nerf'larda bu komutanlarda gayet iyidir. Ve erdem puanı ile gerçekten yani o kadar gereksiz bir şeyi buraya koymuşlar. Bu erdem puanı da sikeye dönüştürmek ve burada iyileştirmek yani bir hastane bile olsa 2 hastane bile olsa bu bizim için çok çok değerlidir arkadaşlar. Ve etkinlik ve güncelleme de böyle tamamen bitiyor. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsiniz. Eğer ki beğendiyseniz birer tane beğeni atmayı ve abone olmayı asla ve asla unutmayın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.